birey kendi özgürlüğü içinde bırakıldığı zaman Mozart'ta olur, Beethoven'da olur, Hegel'de olur, Carnegie'de olur, Marconi'de olur, Einstein'da olur, her şey olur. Ve de Batı'nın her tarafında, özellikle Almanya'da bilim adamları, sanatçılar, felsefeciler, yazarlar, ressamlar, müzisyenler, her şey ortaya çıkarken binlerce, on binlerce insan, birey ortaya çıkarken doğuya bakıyorsunuz, ya hiç yok ya tek tük. Descartes 16. yüzyılda yaşadı. Yani 400 yıl önce ve Descartes modernliğin babası. Yalnızca modern felsefenin değil, modernite denen şeyin de babası. Spinoza ve Descartes bu ikisi. Neden? Çünkü bu insanlar usul her şeyin önüne koydular ve özgürlük duyurusunda bulundular. Tanrı'nın varlığının kabul edilip edilmemesi benim usuma bağlı dedi Descartes. Onu ben yargılarım ve eğer us bana inanmamı söylüyorsa o zaman inanırım. Bu skolastik felsefeden kopuşu ya da genel olarak işte felsefe diye yutturulan şeyden, kendini felsefe diye yutturan bir şeyden, düşüncesizlikten kurtuluş anlamına geldi. Avrupa ilk kez Descartes'ta düşünmeye başladı. Ondan önce her şey kutsal yazılara uyarlanıyordu, onlara uyduruluyordu ve onların izin vermediği şeyler de yasaklanıyordu. Ya da onları düşünenler, bulanlar yakılıyordu. Avrupa'nın şeyi bu kadar. Uygarlığı, orta çağlardaki şey. Şimdi Avrupa çıktı orta çağlardan ama Asya hiçbir zaman çıkamıyor. Avrupa'da sayısız sanatçı, bilimci, yaşamın her alanında insanlar, bireyler ortaya çıktılar. Bugün hala çıkıyorlar. Yani internete baktığınız zaman Asya'dan hemen hiçbir şey yok. Türkiye internet siteleri şey gibi, yani yoksulluk örnekleri olarak veriyorlar. Varsa da o Asya tininin bir açılımı değil zaten. Varsa da o zaten Asya tininin bir açılımı değil. Evet, o da dışarıdan bir etki. Yani şimdi öte tarafta Avrupalıyı, Amerikalıyı durduramıyorsun. Yani her üniversitenin şeyi var. Muhteşem ve muazzam siteleri var. Onun dışında bireyler, kurumlar son derece kaliteli şeyler yaratıyorlar. Çünkü bireyler gelişiyorlar, yetkinlik kazanıyorlar. O insanların, bireylerin gelişmesi için özgür olmaları gerekiyor. Özgür olan birey her şeyi öğrenir. Her şeyi öğrenir. Müzisyen de olabilir, matematikte öğrenebilir, felsefede yapabilir, tarihte okuyabilir, resimde yapabilir. Ama öte tarafta Çinli bütün yaşamını pirinç tarlasında geçiriyor. Eğilerek o suların içinden pirinç topluyor. Oraya getiriyor, buraya getiriyor ve sürekli olarak sanatsal bir yaşam yok, kültürel bir yaşam yok. Şöyle böyle bir işte eğlencesi var. Bir iki tıngırtı müziği var. Onun dışında ne bir Beethoven'ları var, ne bir Descartes'ları var, ne bir Hegel'leri var. Hiçbir şeyleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Hindistan için de aynı şey geçerli. Hindistan'ı yüceltiyor bazı şeyler, bilgisizler. Yani bakın videolara internette, hala otoyolların ortasında inekler serbestçe dolaşıyorlar. 150 milyona indiriyorlar Dalitlerin sayısı. 150 milyon. Avrupa'nın nüfusunun 1/3 falan değil mi? 150 milyon şey var. Altaçıkız. Bu insanlar başkaları tarafından dokunulmuyorlar. Söyledim geçenlerde, gölgelerinin bile kirlettiğini düşünüyorlar ve bu kültür Hindistan kültürünün bu Hindistan kültürünün bir yanı sadece. Bunların gelişmesi ve normalleşmeleri gerekiyor. Bütün bu geleneklerden, tarihsel artıklardan, kültürel kanıtlardan temizlenmeleri gerekiyor. Çünkü bunlar çok kültürlülük denen şey bu. Postmodernler vahşi bir şekilde çok kültürlülüğü savunuyorlar. Ve Michel Foucault biliyoruz, gitti İran'da Mollaları destekledi. Bir kere daha gitti. Muhtemelen ya 2 ya 3 kez gitti. Orada onlara desteğini belirtmek için. Ve de onları desteklerken onlar insanlık adına yapılacak en çirkin şeyleri yapmaya başladılar. İnsanların yiyeceklerine karışıyorlar, giyeceklerine karışıyorlar. Ve de onların dediği gibi yemeyenleri, giyinmeyenleri asıyorlar. Ve postmodern
entelektüel gidip bunu şey yapabiliyor, destekleyebiliyor. Kendileri de şaşırdılar. Çünkü niye bunu yapıyor? Bunu yapmasının nedeni şu, evrensel usul diye bir şey, evrensel normlar, evrensel türe, evrensel hak, evrensel insan hakları diye bir şeyi kabul etmiyor. İran'ın kültürü odur diyor ve Şah zorla İran'ı modernleştirmeye çalıştı. Ona karşı tepki olarak işte İran halkı Mollaları şey yaptı, tekrar canlandırdı ve Mollalar İran'ın gerçek kültürel köklerine dönmesini sağladılar diyor.